arızalı 650 wattlık bir güç kaynağı var. Start vermeye çalışacağım. Bakalım ne yapacak. Evet, döndü bıraktı. Bir sorun var bunda. Yeniden merhaba arkadaşlar. Elimizde daha önce hiç açılmamış, mühür etiketi dahi duran arızalı 650 wattlık bir güç kaynağı var. Bu güç kaynağını tamir etmeye çalışacağız. Yeniden kazanmaya çalışacağız. Umarım inşallah başarırız. Hiç açılmamış, kurcalanmamış güç kaynaklarını tamir etmeyi seviyorum. Bunu daha önce de belirttim. Çünkü bir başkası tarafından ne yaptığı belli olmayan, işin içinden çıkılmayan durumlar oluyor. Ben de bunlarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü ne yaptı, ne etti bilmediğim için sil baştan zaman kayboluyor benim için. Hemen açalım içini. Daha sökmeden hemen bir test yapalım. Bize ne belirti veriyor? Bir bakalım. Start vermeye çalışacağım. Bakalım ne yapacak. Evet, döndü bıraktı. Bir sorun var bunda. Yeşil kabloyu kontrol ediyorum. Voltaj geliyor. Mor kabloyu da kontrol ediyorum. Buna da voltaj geliyor. Normalde start alması gerekiyor. Yeşille siyahı köprü yaptığım zaman. Ama hiçbir şey yok. Şimdi elektriği boşaltalım. Yeniden deneyelim. Biraz bekleyelim. Çalışmaya çalışıyor ama bir sorun var bunda. Şimdi tekrar deneyeceğim. Hiçbir şey yok. Elektrik daha boşalmadı zannedersem. 220 volt katında elektrik boşalması biraz uzun sürüyor. Şimdi tekrar deniyorum. Yok. Hiçbir şey yok. Tık dahi yok. Bir kere aldı. Kapattı. Bitti. Neyse. Bunu geçelim. Şimdi söküp içinde sorun ne ona bir bakalım. Haliyle temizlik, bakım yapılmamış. Bu güç kaynağının arızalanma nedenlerinden biri de 6 ayda bir temizlik yapılmaması. Biz bunu kasaya takıyoruz, öylece bırakıyoruz. Halbuki bu üniteler bakım ister. Tozu sevmez. Her taraf toz. Şimdi bu power supply'deki arızayı direkt tespit etmeyi göstereceğim size. 1, 2, 3. Bir de karşısında var. 4 tane MOSFET var. Bunların bazıları seri, bazıları tetikleme görevi görür. Şimdi dikkatli bakın. Şu bölgeye dikkatli bakın. Sorun olmadığını bildiğim bir MOSFET'i ölçelim. Bakın. MOSFET'in uç bacaklarını ölçüyorum dikkat ederseniz. 480 değer veriyor. Diğer bacağı, bu doğaldır böyle olması. Aynı şekilde yerine geçiyorum. Öbürküsüne bakıyorum. Evet. Şimdi buna geçelim. Bakın. Şimdi burası kaçtı?
480. Buna geçiyorum. 535. 750. Şimdi bakın bir şey göstereceğim. Şimdi bu şekilde 535. Aynı devre yolunu takip edip trafo bacağına değdirdiğimde ne alıyorum bakalım. 486. Burası 535. Aynı yol üzerinde 486. Burada bir problem var. Bakın. Ben bunda bu bacağı ölçtüğümde 478 aldığımda yine aynı şekilde devre yolunu takip edip başka bir noktaya temas ettiğimde yine aynı değer alıyorum. Ama burada durum öyle değil. Kısaca anlatmak istediğim şey şu. Burada bir soğuk lehim oluşmuş. Bu sebepten dolayı tam istediği amperi çekemediği için güç kaynağı çalışmaya çalışıyor, kapatıyor. Çünkü istediği amperi çekemiyor buradan. Buradaki bacakların hepsinin lehimlerini çekmem gerekiyor. Bakın, bu dediğimi unutmayın. Buna benzer arızalı güç kaynağı elinize geçtiğinizde bu da bir arıza sebebidir. Sadece bundan kaynaklı demiyorum. Bunun birçok sebebi var. Ama benim tespit ettiğim, direkt anladığım bu. Bu çok nadir olan bir durumdur. Bunu da size göstermek istedim. Bu lehimlerin hepsini çekmem lazım. Yani kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu ürünün lehim işçiliği sıfır. İş yok. Çok kötü. Bu sebeple bu güç kaynağı yeni olmasına rağmen arıza yapmış. Bu çalışmama durumunun birçok sebepleri var. Mesela buradan çıkan optokuplör çıkışındaki TL431 transistör de sorun verebilir ki aynı sorunu verir. Yine 12 volt katındaki kontrolcü de aynı buna benzer, hani çalışmaya çalışıyor ama çalışmıyor sorunu verir. Yine aynı şekilde Schottky diyot ya da MOSFET Schottky diyotlarda da sorun olduğunda aynı sorunu verir. Ama bu çok nadirdir. Hemen buradaki lehimleri çekelim, düzeltelim. Yeniden gerçek kaliteli lehim uygulaması yapalım. Lehimleri çektik. Tamamını kazıdık oradan. Şimdi tekrar lehimleme, sağlam lehimleme işlemi yapıyorum. Şimdi yeniden ölçüm yapıyorum. Bakalım düzelmiş mi? Bakın düzelmemiş. Devre plaket üzerinde kazıma yapmam gerekecek. Yol vermem lazım ona. Şimdi bir daha kontrol ediyorum. Şimdi olmuş. Evet. Şimdi hazır. Ben bu arada devreyi de fanı da güç kaynağının tüm bileşenlerini temizledim. Tertemiz yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi lehimi düzelttik. Soğuk lehimi kazıdık. Şu anda start vermeye hazır. Haydi bismillah. Evet. Budur arkadaşlar. Yani sorunun ne olduğu ortaya çıktı.
Bu iş bu kadar. Allah'ın izniyle bu güç kaynağını da yeniden kullanılabilir hale getirdik. Devre üzerinde diğer hoşuma gitmeyen lehimleri de tazeleyeceğim. Yoksa başka bir yerden de sorun verecektir. Bu gibi durumlarda siz de aynısını yapın. Yani sadece bir lehim ucuna bakmayın. Diğer devre yolundaki lehim uçlarını kontrol edin. Eğer eksik ya da hoşunuza gitmeyen lehimleme işlemi yapılmışsa bunları tazeleyin. Evet arkadaşlar, çalışmayan, start almayan ama bekleme modu gelen bir güç kaynağımız vardı elimizde. Haliyle kullanılabilir değildi. Ne yaptık? Buradaki elimle göstermiş olduğum MOSFET'teki bacaklardaki lehimleri tamamen çıkarttım, söktüm, çektim. Yeniden lehimleme işlemi yaparak, hatta devre yolunu biraz kazıyarak tam iletim sağlamasını sağladım. Ve bu şekilde güç kaynağını çalıştırdık. Siz de elinizde arızalı güç kaynaklarını bu şekilde tamir edebilirsiniz. Ancak yine belirteyim, bu işten anlamayan, geçmişte hiçbir tecrübesi olmayan arkadaşlar bu işe girişmesin. Çünkü güç kaynağı ile, power supply ile uğraşmak, tamir etmek risklidir. Yüksek gerilim vardır. Elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple uyarıldınız. Tamirini yaptığımız güç kaynağının test işlemine geçtik. Bakalım herhangi bir sorun çıkartacak mı? Ya da dayanıklı olduğunu bize gösterecek mi? Gördüğünüz sistem ekstrem, yani ileri seviye bir sistem. Bayağı güç çeken, watt çeken bir sistem. Her şey hazır. Teste geçelim. Bunlar anlık değerler. Normal şartlarda oyunda bu değerleri almazsınız. Şu anda sistemi zorluyoruz. İyi. Herhangi bir sorun çıkartmadı. Daha devam edebilirdik ama zorlamaya gerek yok. Evet arkadaşlar, bu güç kaynağını da Allah'ın izniyle tamir ettik, başardık, tekrardan kullanılabilir hale getirdik. Umarım bu içerik sizlere fayda sağlamıştır. Sizler de kendi güç kaynaklarınızı, arızalı güç kaynaklarınızı tamir edip tekrar kullanmaya devam edersiniz. Yeni bir güç kaynağı satın almaktansa, elinizden elektronik işleri geliyorsa, tamir işleri geliyorsa, benim yaptığım gibi sizler de tamir edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.